Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son zamanlarda çok istek alan bir tarifi yapacağız. Gürcistan'ın haçapuri pidesini yapacağız. Haçapuri, Gürcistan'a özel güzel bir pide. Komşumuzun pidesini hazırlayıp sizler için paylaşacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Haçapuri için kullanacağımız malzemeler: 250 gram mozzarella kullanacağız. Tereyağımız var. 350 gram kaşar peyniri kullanacağız. 250 gram beyaz peynir. 5 su bardağı un kullanacağız. Yumurtamız var. Şeker kullanacağız. Tuz, kuru maya, süt, zeytinyağı ve bir miktar su kullanacağız. Ayrıyeten burada bıldırcın yumurtamız var. Küçük oğlum bu yumurtaları çok seviyor. Normalde haçapuriye büyük yumurta kullanılıyor. Tabii biz bir tanesini de bıldırcın yumurtasıyla yapacağız. Buyurun hemen hamuru yoğurarak tarifimize başlıyoruz. Haçapurinin hamurunu yoğuracağız. Yoğurma kabımıza bir bardak sütü aldık. Bir bardak su ekledik oda sıcaklığında. Yarım bardak daha su ekliyoruz. Toplamda 1,5 su bardağı su ekledim. 1 çorba kaşığı kuru maya ekliyorum. Ve bunları güzelce karıştıracağız. Bütün ölçülere açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Süt, su, mayayı güzelce karıştırdım. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Tekrar karıştıralım. Zeytinyağını ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Sırada unumuz var. Unu ekleyeceğim. Unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Hemen hemen tam yetmesi gerekiyor. Ama bazen değişiklik gösterebiliyor. Çok az ayıracağım. Yumuşak bir hamur edeceğiz. Bayağı bir yumuşak olması gerekiyor. Güzelce karıştıralım. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tekrar karıştırmaya devam. Kalan unu da ekleyeceğim. Toplamda 5 su bardağı un kullandık. Dediğim gibi bu ölçülerin hepsi hemen hemen tam yetmesi gerekiyor. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi elimizle yoğurabiliriz. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Hafiften toparlanırsa yeterli. Gördüğünüz gibi bayağı bir yapışkan. Çok yapışıyor diye un eklemeyin. Hamurun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Evet, şu anda hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Gayet yumuşak bir kıvamda. Hamurun üzerini kapatacağız. Oda sıcaklığında yarım saat hamurumuzu mayalandıracağız. Biz de o sırada peynirleri ayarlayabiliriz. Önce kaşar peynirini rendeleyeceğim. Normalde Gürcistan'da yöresel peynir kullanıyorlar. Tabii biz ülkemizde o tür peynirleri hem bulamıyoruz hem de kullanmıyoruz. O yüzden ben 3 çeşit peynirle yapacağım. Gürcistan'ın 2 farklı çeşit peyniri var. İmeruli ve Sungoli. Genelde haçapuriyi bu iki peynirle yapıyorlar. Haçapuri'nin bir özelliği de bol peynirli olması. Hamurla peynirin hemen hemen aynı miktar olması gerekiyor. Kaşar peynirimizi rendeledik. Sıra mozzarella'da. Tabi siz isterseniz sadece mozzarella veya beyaz peynir kullanabilirsiniz. Veya sadece kaşar beyaz peynir kullanabilirsiniz. 250 gram mozzarella vardı. Bunları da rendeleyeceğim. Mozzarella bu tarife çok yakışıyor. Denemek isterseniz mozzarella peynirini kullanmanızı tavsiye ederim. Sırada beyaz peynirimiz var. Bunu da elimizle parçalayacağız. Şöyle küçük küçük yapıyoruz. Peynirimiz de hazır. Hamur mayalanır mayalanmaz gelip pidemizi hazırlayacağız. Evet, hamurumuz yeterince mayalandı. Yarım saat boyunca mayalandırdık. Şöyle göstereceğim. Çok güzel mayalandı. Haçapuri pidemizi yapmaya başlayabiliriz. Tezgahımıza birazcık un alacağız. Hamurumuzu tezgaha aldık. Burada çok hafiften hamuru toplayacağız unla. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir kıvamı var. Tam da olması gerektiği gibi. Çok sert yaparsanız böyle poğaça gibi olur. O yüzden yumuşak bir hamur yoğuracağız. Evet, çok hafiften topladık. Tam ortadan ikiye böleceğim. 2 tane haçapuri yapacağız. Yuvarlak bir şekilde beze haline getireceğiz. Evet, 2 tane bezemiz hazır. Hemen yapmaya başlıyoruz. Tekrardan tezgahımıza çok az un aldık. Bezeleri de çok hafiften unluyoruz. Sadece elimizi açacağız.
Merdane, oklava kullanmaya gerek yok. Kenarlarını çok fazla açmıyoruz. Kenarları biraz kalın kalacak. Şöyle elimize de birazcık açabiliriz. Hafiften şu şekilde katladım. Birazcık uzattık. Buradaki tahtayı alacağım. Çünkü fırına bununla göndereceğiz. Bu şekilde kaldırdık. Tahtamızı aldık. Peynirini burada vereceğiz. Güzelce şeklini verdik. 3 çeşit peynirimizi güzelce karıştıracağız. Kurus mangalda kullandığım volkanik ızgara taşlarını fırınımın tabanına yerleştirdim. Taşlar da ısınıyor. Pidelerimizi volkanik taşın üzerinde pişireceğiz. Evet, sırada peynirimiz var. Peynirini koyuyoruz. Bol peyniri olacak. Evet, şöyle kenar kısımlarını yavaş yavaş altına peynir çekerek katlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu kenar kısımları katladım. İç kısmına da biraz peynir aldık. Bu tarafı da bu şekilde içe doğru katlıyorum. Ama şöyle katlarken de iç kısmına birazcık peynir alıyoruz. Bu katladığımız kalın kısımlar da hafiften peynirli olsun. Kulak kısımlarına katladım. Evet, ilk haçapurimiz hazır. 200 derece ısıttığımız fırına gönderebiliriz. Haçapuriyi fırına göndereceğiz. Gördüğünüz gibi 2 tane volkanik taş koydum. Urus mangalda kullandığımız taşlar. Bunları güzelce ısıttım. İlk haçapuriyi gönderebiliriz. Ve bıraktık. İlk haçapuriyi attık. 200 derecede yaklaşık 15 dakika boyunca pişecek. Sırada ikinci haçapuri var. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel, yumuşacık. Çok da iyi mayalandı. O yüzden merdane, oklava kullanmaya gerek yok. Şöyle hafiften elimizle de inceltebiliriz. Kenar kısımlarına çok dokunmuyoruz. Hamurumuz istediğimiz inceliğe geldi. Tahtanın üzerine aldım. Biraz da burada büyüteceğiz. Sırada peynirimiz var. Peynirini ekliyoruz. Peynirini ekledik. Şimdi kenar kısımlarını katlamaya geldi. Yavaş yavaş katlayarak içerisine birazcık peynir alacağız. Şöyle hafiften katlıyoruz. Kulak kısımlarını birleştireceğiz. Evet, ikinci haçapuri de hazır. Bunu da fırına göndereceğiz. İlk attığımız haçapuri yaklaşık 5 dakika pişti. Şöyle hafiften kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Birazcık da tereyağı ekleyeceğim. Bu aşamada tereyağı koyunca çok lezzetli oluyor. Şöyle birazcık da tereyağı ekledim. Pişirmeye devam. Birazdan ikinciyi atacağız. Şimdi diğer haçapuri atacağız. Bunu şöyle yavaşça çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmaya başlamış. Evet, şimdi diğer haçapuriyi dikkatli bir şekilde atacağız. Önce şöyle hafiften salladım. Diğer haçapuriyi de attık. Pişirmeye devam. Fırına ilk verdiğimiz haçapuriyi tekrar çevireceğiz. Bu kısmı çok güzel kızardı. Bu tarafı biraz daha kızaracak. Dikkatli bir şekilde çevirmemiz gerekiyor. Evet, düşen kulağı burada. Bununla batırıp yiyecektim ama yine yiyeceğim. Tekrar kapattık. Pişirmeye devam. Diğer attığımız haçapuriyi de ters çevirdik. Bunun da çok az tereyağını ekleyeceğim. İlk attığımız haçapuriyi çıkaracağız. Gerçekten şahane oldu. Yani bu fırında bu imkanlarla mükemmel oldu diyebilirim. Bunun yumurtasını kırıp tekrar fırına göndereceğiz. Bu ilk yaptığımız haçapuriye 3 tane yumurta kıracağım. Şöyle hafiften buraları açıyorum. Yumurtaları kıracağım yerleri. 3 tane yumurtamızın beyazlarını çıkarttım. Sadece sarılarını kıracağım. Normalde Gürcistan'da beyazlar da kullanılıyor. Ama sadece sarılarını koyanlar da var. Biz de sadece sarılarını kullanacağız. Evet, yumurtalarını da kırdık. Tekrar haçapurimizi fırına göndereceğiz. Yumurtalarını çok fazla pişirmeyeceğiz. 1 dakika kalırsa yeterli. Sırada ikinci attığımız haçapuri var. Bunun da yumurtalarını kıracağız. Bu haçapurinin de şöyle ufak ufak ortalarını açacağım. Oğlum için bıldırcın yumurtasıyla yapacağım. Çok istedi.
bıldırcın yumurtasını pidemize ekliyoruz. Diğer haçapurinin de yumurtalarını kırdım. Bunu da hemen fırına göndereceğiz. Çok az bekleteceğim. Gönderdik. Diğerini de çıkartabiliriz. Evet, diğerini de çıkarttık. Gördüğünüz gibi haçapurimiz hazır. Diğer attığımız haçapuriyi çıkartacağız. Gördüğünüz gibi hazır. Gerçekten harika oldu. Yumurtalarını çok fazla pişirmeyeceğiz. Evet, şimdi sunuma geçiyoruz. Ardından tadımını yapacağız. Evet, haçapuriler hazır. İçerisine şöyle birkaç dilim tereyağı bırakacağım. Ufak ufak 3 parça tereyağını bıraktık. Ne yaptıysak şu yumurtayı kurtaramadık. Dağıldı. Canımız sağ olsun. Ona şöyle birkaç tane tereyağı ekliyoruz. Kenarlarını da şöyle tereyağla hafiften yağlayacağım. Çayımız da hazır olduğuna göre haçapurinin tadına bakabiliriz. Şöyle kırılan kulaktan bir parça alacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Yumurtayı patlatacağız. Peynirler komple zaten gördüğünüz gibi erimiş. İçinde tereyağı, peynir, yumurta, bunların hepsini bu şekilde karıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel olmuş. Müsaadenizle şöyle bir parça tadına bakalım. Hala erimeye de devam ediyorlar. Müsaadenizle. Bismillah. Gerçekten harika olmuş. Yemin ederim efsane. Bir parça da bunun bu kulak kısmını kopartacağız. Normalde bu kulak dediğimiz kısımları biraz daha uzun yapacaktık. Ama şanssızlık oldu. Fırına sığmayınca mecburen bu şekilde kısa oldu. Olsun, canımız sağ olsun. Yine de çok güzel oldu. Şöyle bir parça da bundan yiyeceğim. Yumurtasını patlattık. Bıldırcın yumurtası. Evet, gördüğünüz gibi. Efendim, müsaadenizle. Bismillah. Çayımızı yudumlayalım. Efendim, gördüğünüz gibi çok güzel 2 tane haçapuri yaptık. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de yaptığınızda beğenirsiniz. Ama cidden güzel olmuştu. Tabi her zaman söylediğim gibi o yöreye ait lezzeti orada yemek daha da güzel oluyor. Çok fazla soğutmadan, lafı da uzatmadan videomuzu kapatalım artık. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.